Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir YouTube kanalı olan Sevin'in deri ipten yapılmış olan çantasının yorumunu yapacağım. Ben kağıt ip kullandım çünkü kullanmış olduğu malzemeler benim bulunduğum bölgede yok. Bayağı bir araştırdım. O yüzden dedim ki ben de kağıt iple yorumlayayım. Nasıl olacak diye düşündüm ve çok güzel oldu. Ve bir sürü de rengini yaptım. Çok az ip gidiyor. Maliyeti çok düşük. Sizin de çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir çanta. Böyle küçük göründüğüne de bakmayın. İçi inanılmaz büyük. İçine her şeyi sığdırabilirsiniz. Yani her şey derken telefon, cüzdan, gözlük, kartlık ve çok güzel bir çanta. Şuna bakın, yaptığım renkler. Çok az ip gidiyor dediğim gibi. İpin kalınlığına göre de değişiyor. Mesela şunlarda 100 gram. Şunda 80 gram ip harcadım. Ama bu ipim çok kalın olduğu için bunda 120 gram ip gitti. O yüzden siz elinizde yaklaşık olarak 150 gram ip bulundurmanız daha iyi olur. İnce ise zaten 100 gramdan az gidiyor. Ben yine şu renkle yapacağım. Göstermesi daha kolay olduğu için. Şu ipimi tarttım. Bu 120 gram. Ben çile halinde alıyorum. Çileleri de böyle yumak haline getiriyorum. Çok daha uyguna geliyor. Size de tavsiye ederim. Kullanacağım tığ numaram da 4 milim yine. Ve şu ağzındaki bağlantı için de ihtiyacımız olan bir ip türü lazım. Kaygan bir ip türü lazım. Siz mumlu ip de kullanabilirsiniz. Mumlu ipin de kilosu bayağı bir yüksek. Şeyi de pahalı. Yumak hali de pahalı. O yüzden ben makrome ip kullandım. Ve polyester makrome. Bunu bir tık kalın da kullanabilirsiniz. Yani ağzına düğme niyetine ip kullanıyoruz. Bu şekilde göstereyim. Şu bağlama yöntemini de göstereceğim size. Yapımı çok kolay. Önce bir taban yapıyoruz. Ben taban yapmayı hiç sevmeyen biri olarak bu tabanı çok güzel yaptım. Ve üzerine de bu çift mille yapılan tekniği tığa çevirmişler. Ben de buldum ve denedim ve çok güzel oldu. Bu model içine astar da istemiyor. O yüzden ciddiyetle tavsiye ediyorum, bunu deneyin. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Sonra da çantamızı büyütelim. Bu bebeklerin arasına koyalım. Bu arada bunu da göstermek istiyorum. Başka bir rengine daha başladım. Vişne çürüğü gibi bir renk. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Söylemeyi de unuttum. İşaretleyici çok önemli. Bir tane işaretleyicimiz mutlaka olsun. Derseniz ki ben taban yapmakta başarılı değilim. O zaman şöyle sabanlar satılıyor. Bunları kullanabilirsiniz. Bunu denedim. Ben çok beceremedim. Çünkü şuradaki genişlikten dolayı çok içeriye vermedi çantanın büzgüsünü. Ama siz yapabiliyorsanız hazır tabanda kullanabilirsiniz. Tabanımıza zincir çekerek başlıyoruz. Orta gevşeklikte olacak. Önce ipimi aldım. Toplamda 16 tane zincir çekiyoruz. Çok sıkı çekmeyin. Şu gevşeklikte 16 tane zincir çekeceğiz. ...16 tane zincir çektik. 16 zinciri bir de artı bir yapıyoruz bu dönüşümüz için. 17 tane zincir çekmiş oluyoruz. Şimdi artık burada bir zincirimizin üzerine ilk sıraya geçmeye başlayacağız. Biraz yaklaştırayım. 16. zincirimizin içerisine şu şekilde batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Ardından işaretleyicimizi bu ilk çekmiş olduğumuz sık iğnenin içine takıyoruz. Yine aynı zincirin içine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Burada ikiledik. Şimdi sırayla gideceğiz. 15 tane sık iğne yapıyoruz. Buranın sonuna kadar. Mutlaka sayın, karışıklık olmasın. Yoksa taban eğri büğrü çıkar. ...15 tane zincir çektim. Başta 2 tane arttırmamız vardı bir dönüşle beraber. 15 zinciri çektim ve sıramın sonuna ulaştım. Şimdi tam şuradayım. Bunun içerisine de 3 tane sık iğne yapacağız. Tam bu kısımdan bahsediyorum. İki ve 3.
Şuraya şöyle sıkıştıralım. 3 tane arttırmayı yaptık. Eğer siz buralarda karıştırıyorum diyorsanız şurada ilk yapmış olduğumuz birinci arttırmadan itibaren işaretleyici kullanabilirsiniz. Daha önceki çantamda ben de öyle yapmıştım. İşaretleyicileri arttırma yaptığım yerlere koydum ki karışmasın, normal gövdenin üzerine çıkmasın diye. Ama karıştırmam diyorsanız da sayarak gitmek en doğrusu. Şimdi 15 tane daha sık iğne yapacağız. Burada 15 tane yapmıştık. Şimdi bu kısmı 15 tane yapıp sıramızın sonuna gideceğiz. Mutlaka sayarak ilerleyin. Karışmasın. Bir de kağıt ip olduğu için elimizde sürekli forma sokmamız gerekiyor. 15 tane sık iğne yaptım. Ve ilk battığım yere geldim. Zaten bir tane yapmıştım içine. Bir de dönüşten vardı. 2 tane oldu. Ve üçüncüyü de yapıyorum. Bir başağın içine 3 tane de sık iğne yapmış olduk. İşaretleyicimi çıkarıp ilmek kaydırma yapıp bu sıramı kapatıyorum. İlk sıramız bu kadar. Sadece sıra başlarında ve sonlarında üçer arttırma yaptık. Şimdi bu üçer arttırma üzerinden yürüyeceğiz. Gövde üzerinde hiçbir değişiklik olmayacak. Yani hep gövde 15-15 sık iğne olarak ilerleyecek. Bir tane zincir çekiyorum ve zincir çektiğim sık iğnenin köküne bir tane batıyorum. Ve hemen işaretleyicimi de takıyorum. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha batıyorum. Burada 2-2 yapacağız arttırmamızı. Bir sonraki ilmeğin içerisine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu bir alt sırada yapmış olduğumuz arttırmadaki olanlar. Şimdi 15 tane sık iğne yaparak sıramın diğer başına doğru ilerliyorum. Lütfen sayarak ilerleyin. Karışmaması için. Diğer arttırma kısmına geldim. Burada 3 tane arttırma yapmıştık. 1, 2 ve 3. Şimdi bu her ilmeğin tepesine ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani 3, 2, 4, 6 şeklinde arttıracağız. 4, 5 ve 6. Tekrardan 15 tane sık iğne yapmaya başlıyorum. Bu sıramın başıydı. Burada 2 tane sık iğne yaptım. 2, 4 tane yaptım. Şimdi sonuncu sık iğnemi yapacağım. Arttırma kısmındaki. Sona geldiğinizde şöyle 2 tane ilmek görünebilir. Siz buna yapmayacaksınız. Sadece buradaki ilk başağın tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ilmek bu çekmiş olduğumuz zincirin kökü sayıldığından buraya batmıyoruz. Ardından işaretleyicimi çıkartıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıp ikinci sıramı da kapatıyorum. Arttırmalarımız 6 şeklindeydi. İlk sırada yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnenin ikinci sırada hepsinin tepesine ikişer tane battık. Yani 6 tane buradan, 6 tane de buradan arttırma yaptık. Şimdi 3. sıradayız. Bir tane zincir çekiyorum ve kökündeki sık iğneye batıyorum. Ve işaretleyicimi de hemen takıyorum. Şimdi burada yapacağımız arttırma 1+2 şeklinde. Bir tane sık iğne yaptım. Burada bitti. Bir sonraki sık iğneye geçip 2 tane arttırıyorum.
Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçip 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 1 2 şeklinde arttırmamız. Ardından tekrar gövdeye geçip 15 tane sık iğne yapıyorum. Burada da geldik arttırma olan kısma. Bir sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeği. Yani 1 artı 2 şeklinde 3 defa tekrarlayacağım bu yaptığımı. 1 2 bir tane batıyorum. Bir sonrakine ise 2 tane batıyorum. Ardından yine gövdeye geçip 15 tane sık iğne yapıyorum. Eğer aynı şekilde ilerliyorsak sizin de sıra sonuna geldiğinizde şu görünen şu 3 tane ilmek olmalı. Dediğim gibi bir alt sırada yaptığımız gibi bu ilmeğe atlıyoruz. Buna batmıyoruz yani bu başlangıcın kökü olduğu için. Burada bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine ise 2 tane sık iğne yapıyoruz. Burada bir tane yapmamızın sebebi sıranın diğer tarafında bunu 2 defa tekrarladık. Bu da 3. sefer oluyor. İşaretleyicimizi çıkarıyoruz ve ilmek kaydırma yapıp sıramızı kapatıyoruz. 3. sıramız da bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi 4. sıraya geldik. Burada da bir tane zincir çekiyoruz ve yine zincirimizin kökündeki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada işaretleyicimi ilk çekmiş olduğum sık iğneye içine batırıyorum. 4. sırada yapacağımız işlem 2-1-1 şeklinde. Bunun dibine tekrar batıyorum. İkinci sık iğnem. Yani bir başağın içine 2 defa batıyorum. Ardından bir tane sık iğne ve bir sonrakine bir tane daha sık iğne. Şimdi 2 tane sık iğne ve bir tane sık iğne. 2 1 1 şeklinde arttırmayı yapıyoruz. Gövdeye geldiğimizde de 15 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer köşeye geldik. Burada da aynı şekilde 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğerine de bir tane yapıyoruz. 2 1 1 şeklinde bu işlemi 3 defa tekrarlıyoruz. Şimdi ben bir tanesini yaptım. 2 tane daha bunun aynısından yapacağım. 2 sık iğne. Bir tane sık iğne. 2 sık iğne. Ve bir tane sık iğne. Burayı da tamamladık. Şimdi gövdeye 15 tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde de yine aynı görüntü olacak. 4 tane ilmek var burada. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğne ve bir tane daha. Bakın burasına batmıyorum. İşaretleyicimi çıkartıp 4. sıramı da bu şekilde kapatıyorum. Şimdi tabanda son sıramıza geçeceğiz. Tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Ve köküne batıp tam buraya batıp işaretleyicimizi takıyoruz. Yine etrafta çok ses var, kusura bakmayın. Şimdi burada yapacağımız işlem 1 1 1 2. Yani 3 tane tekli sık iğne yapacağız. Bu 2. Bu 3. Bir tane de ikili sık iğne yapacağız. 1 2. Tekrar 3 tane tekli sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Bir tane de ikili sık iğne yapıyoruz.
Arttırma yerini yine bitirdik. Gövdede hiç değişmiyor. Yine 15 tane sık iğne yapacağız. Diğer arttırma yerine geldik. Köşemize. Yine 3 tane tekli sık iğne. 1, 2 ve 3. Bir tane de ikili sık iğne yapıyoruz. 1 ve 2. Bu işlemi de burada toplamda 3 defa tekrarlayacağız. Birini yaptım. 1, 2 ve 3. Bir tane de ikili sık iğne. 1 ve 2. Tekrar 3 tane tekli sık iğne. 1, 2, 3. Bir tane de ikili sık iğne. Ve burada da böyle bitirdik. Tekrar gövdeye geldik. 15 tane sık iğne yapıyoruz. Burada 2 defa yaptığımız için işlemi burada bir defa yapacağız. 3 tane tekli sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Bir tane de ikili sık iğne yapıyoruz. Yani aynı deliğin içerisine 2 defa batıyoruz. 2. Ve bitti. Buraya batmıyoruz. İşaretleyicimizi çıkarıp ilmek kaydırma yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Daha önce de dediğim gibi bu kağıt ip olduğu için birazcık şöyle elimizle şekil vermemiz gerekiyor. Forma sokmamız gerekiyor. Şimdi taban yapma işlemimiz bitti. Tabanımızın genişliğini sizinle paylaşayım. 19 santim. 8 santim de eni. Şimdi bu tabanın üzerine gövde çıkacağız. Buradan geçiş çok kolay. Şimdi şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bunun yapımı çok kolay. Başta da söylediğim gibi. Kaydırma yapmadan yapmak gerekiyor. Yani bunlar için de kaydırma yapmamak gerekiyor. 5 sıradan oluşan tabanımız bitti. Şimdi artık gövdeye çıkış yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Alttaki sık iğnemin bu kısmına değil, dışa bakan kanadına sık iğne yapıyorum. Ve buraya da işaretleyicimi takıyorum. Şimdi her başağın tepesine birer tane sık iğne yapacağız. Ama dediğim gibi dışa bakan şuradaki kanadına yapacağız. Arttırma yok, azaltma yok, hiçbir şey yok. 60 tane sık iğnemiz vardı. Bu 60 tane sık iğnemizi işaretleyicimize kadar, yani şundan bahsetmiyorum, buraya kadar bu şekilde yapıp tamamlayacağız. İlk sık iğne sıramız tamam. Bu bizim o pirinç modelinin tabanını oluşturan kısım olacak. O yüzden bu sık iğne kısmı şart. Böyle yapmamızın sebebi de belirginleşsin diye. Şunu yakalayabilmek için yaptık. Şimdi buradan girişte artık hep aynısını tekrarlayacağız. Şimdi bu işaretleyicimin olduğu yere geldim. Burayı yakınlaştıralım. Bu işaretleyicimin olduğu yerde. Bu arada şuna yine batmıyoruz. Unutmayın. Ona hep batarsanız artı artı ilerler. Sıramı kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Burada yapacağım işlem şu. Bu sık iğnenin gövdesine batmak ve arkadan tığımı şu şekilde çıkarmak. Bu pirinç görüntüsü bu şekilde oluyor. Tekrar bir sonraki sık iğneme geliyorum. Tam ortasından batıyorum. Bakın. Sadece ilkinde birazcık bakarak yapıyorsunuz. Sonra düzeliyor. Şu arkasındaki iki kanadından geçirip takıyorsunuz. Bu arada bunu biraz gevşek almak da önemli. Üst sıraları daha rahat yapabilmek için. Ama çok sıkı ve sert olsun derseniz de yine sıkı sıkı yapabilirsiniz. Gevşek olması için de tığ numarasını büyütebilirsiniz. Ben elimle alıştırdım. Daha gevşek alıyorum. Ekstra bir tığ kullanmama gerek kalmıyor. Buraya batıyorum. Tam şu sık iğnemin göbeğine ve tığımı şu arkadan çıkartıyorum. Şu kısmı gevşek almaktan bahsediyorum.
Bunu gevşek aldığınızda bir sonrakini daha rahat yapıyorsunuz. Buraya batıyorum. Buradan çıkartıyorum. Şu an model çok görünmese de üzerine sıra çıktıkça o güzel görüntü ortaya çıkmaya başlıyor. Tam gövdesine batıyorum ve buradan çıkartıyorum. Çantamın gövdesi boyunca yapacağım işlem bu. Hiç değişmiyor. 60 tane sık iğne üzerine bunu yaparak ilerliyorum. Size hem yarımda hem de tamamlanmışta da tekrar göstermek istiyorum görüntüsünü. Bakın bu daha yarım olan çantam. Bunun da daha bir kısmını yaptım. Aynı şekilde ilerledim yine. Hep sık iğnelerin köküne battım. Bu kağıt ip olduğu için de birazcık da artık yukarı doğru açılma yapıyor. Şu birleştirme yönümüzde birazcık şuradaki kısımdan dalgalı olarak iç tarafa doğru kayma yapıyor. Bu sizi hiç endişelendirmesin. Çünkü çantamızın ağzına büzgü verdiğimizde bu görüntünün hiçbir zararı olmuyor. Arada yok olup gidiyor. Bu da tamamlanmış olan siyah çantada inanılmaz güzel durdu. İpim de kalın olduğu için yoğun bir görüntü verdi. Bakın. Yapacağımız işlem bu. İlk sıralarda belli olmuyor ama yukarı çıktıkça çok güzel görünüyor. Arkası. Birleştirme yerini de göstereyim bunda. Bakın bu da birleştirme yeri. Bu çantada. Ağzını bu şekilde büzgü yapacağımız için kaymayı çok dert etmeyin kafanıza. Çünkü çanta dönerek ilerliyor. Modelden dolayı. Şu modelden dolayı çanta böyle dalgalanıyor. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bu çantamın, yani sizinle beraber başladığım çantamın üzerine yaklaşık 21 sıra gideceğim. İp ince olduğu zaman 24 sıra oluyor. Ama benim ulaşmak istediğim hedef boy 15 santim. 15 santimi ölçerek siz de ya da daha büyük yapmak istiyorsanız buradaki sırayı da arttırabilirsiniz. Çantanızın gövdesini oluşturabilirsiniz. Şimdi bu bir ipim şu çantaya kullandığım ipten bir tık daha kalın. Bunun ikisi aynı renk bu arada. Daha kalın. O yüzden burada 24 sıra olarak ilerlemiştim. Ama bunda büyük ihtimalle 21'de tamamlamış olacağım. Şuradaki birleştirme yerini de sizinle tekrar göstermek istiyorum. Ondan sonra yapacağımız işlem hep aynı olacağı için çantamızın gövdesini büyütmeye başlayacağız. İlk sıramın sonuna geldim. Burada hep ilmek kaydırma yapacağız. İşaretleyicim buradaydı. Buradan çekiyorum ve tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk sık iğnenin, yani şuradakinin göbeğine batıp tamamlıyorum orayı da ve işaretleyicimi takıyorum. Yine aynısını yapıyorum. Az önce de dediğim gibi. Yapacağımız işlem bu. Elimizde de ara ara forma sokmamız gerekiyor. Bu da kağıt iple çalışmanın eksileri diyelim. Bakın tabanımız bu şekilde. Gövdenin ilk sırasında çıkmış olduk. Şimdi artık bu güzel çiçeğimizi büyütmemiz gerekiyor. Ve çantamın gövdesini de örme kısmı bitti.
Bakın ne kadar güzel görünüyor. O kadar yoğun ve sıkı bir işleme ki hiçbir şekilde içinden bir şey düşmez, sarkma yapmayacak şekilde. 15 santime tamamlamış olmam gerekiyordu. Beraber bakalım. Evet. 15 santim. Şimdi ipi kesmeden önce yapacağımız bir işlem daha var. O da çok kolay. Bu ağzına püskül yapacağız. Püskül yapacağız çantamızın. Amacımız şu ipi içinden çok güzel geçirebilmemiz. Yani büzgü şeklini vermemiz. Bakın böyle çiçek gibi bir görüntü oluşuyor. Şuradaki ucu yapacağız. Bu da çok kolay. Ardından da makrome ipi eklemeden tekrar tartacağım. Şu ipim 120 grama yakındı. 120 gramda yanlış hatırlamıyorsam eğer. Toplamda ne kadar ip harcadığımızda doğru bir şekilde sizinle paylaşacağım. Şimdi bizim birleştirdiğimiz yerde burada toplamda 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim ve şu boşluğun içerisine, yani kökündeki boşluğun içerisine batıp bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnenin böyle direkt iki başaktan itibaren batıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir sık iğne. Çantamızın tüm ağzına bunu yapacağız. Her sık iğnenin içine batacağız. Hepsinin arasında da birer tane zincir olacak. Bakın, şu görüntüyü yakalayacağız. İpimizi de bunun arasından geçireceğiz. Burada sıra sonuma geldim. Burada da bir tane zincir çekiyorum ve ilk çekmiş olduğum boşluğun içerisine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve artık ipimizde olan işlerimiz bitti. Bakın böyle bir büzgü yaptık ağzına. Şimdi bu ipi yedireceğim. Ardından beraber kaç gram ip harcadığımıza bakalım. Çünkü artık kağıt ip kullanmayacağız. Askı ve az büzgüde polyester makrame ip kullanacağım. Bakın arkadaşlar, 83 gram ip kullanmışım. Çok az ve çok iyi. Tekrar yapalım. 83 gram. Sıfır maliyet neredeyse. Şimdi şöyle bir detay paylaşacağım. Çantama iplerini geçirmeden önce bir buhar yapacağım her tarafına. Yani şu gövdesinin olduğu kısmı ki ipi geçirdiğimde şu büzgülenmeyi çok daha rahat yapsın. Çanta tamamen sık iğneden oluştuğu için ip ne kadar ince olursa olsun sert bir dokuya dönüşüyor. Şöyle kalın. Tercih size kalmış. İstemiyorsanız yapmayabilirsiniz ama şuradaki büzgüyü daha rahat yakalayabilmek için birazcık buharlama yapmakta fayda var diye söylüyorum. Şimdi ben çantamın buhar kısmını halledeyim. Sonra ip ölçülerini verip askısını ve büzgüsünü yapalım. Çantamı buharladım. Biraz daha yumuşattım. Şu büzgüyü daha rahat yapabileceğim şekle geldi. Şimdi 2 tane ip kestim makromede. 2 tanesinin boyu da 78 santim. Bunlar çantamızın büzgüsü olacak. Bu arada göstermek istedim. Bu kullanmış olduğum bal köpüğü bir renk. 250 metrelik bir makrome ipi. Hem askıda hem de çantamı kapatmada bunu kullanacağım. Şimdi bir iğne yardımıyla, iğneniz yoksa bile tığla da yapabilirsiniz ki daha önce de yaptım, gösterdim. Tığla şu aralardan geçirebilirsiniz. Ben şimdi şunu geçireyim hemen. Tam kenar olacak şekilde ayarlayacağız. Çantamız böyle. Ve bu şekilde tuttuğumuzda bu iki kenar kullanacağımız yer. Bu arada birleştirme yerini de göstereyim size. Bakın burası birleştirme yeri. Bu da diğer yollar gibi arada kayboluyor. Burada ise şu kısımdan başlayacağız. Elinizle ara ara da kontrol edebilirsiniz. Biraz da yakınlaştırayım.
Şimdi buradaki işlem de çok basit. Şöyle bir ön, bir arka yaparak ipimizi yürüteceğiz. Bir ön, bir arka. Bu renk bu çantaya çok yakışıyor. Hakiye de yakışıyor, kahverengiye de yakışıyor. Yani bu renkten alıp birçok renkte kullanabilirsiniz. Siyah çok yakışmadı. Direkt siyah renk aldım. Daha açık renklerde ise beyaz krem tonlarını kullanabilirsiniz. Bu ipim yok derseniz de kaygan dokuya sahip bir iple bunu yapabilirsiniz. Diğerlerini denedim arkadaşlar. Olmuyor. Ben yapamadım. Çünkü çekmedi, büzmedi, kaymadı içinde. Bunun pamuklusu vardı bu ipin. Olmadı. Kendi kağıt ipiyle denedim. O da olmadı. Koptu. Hiç gücü yok zaten. Sonra mum iple denedim. Mum ip de çok güzel. Mumlu ip. Doku olarak da. Ama bunun maliyeti biraz fazla. Bir yerde kiloyla satıyorlar. Bayağı pahalı. Yumakla satılanı da var. Yani sarılmış halde satılanları da var. Onlar da bunun biraz üzerinde. Ama ben bu iple de kurtardım. Yani aslında amacım çok düşük fiyatla güzel bir çanta çıkarmak. Sonuçta bu çanta aparatları çok pahalı. Normalin çok üstündeler. Onları alıp yapmaya kalksak çantayla aynı fiyata denk gelecekler. Evet, bakın burada geldim. Şurada bir iki tane daha geçireceğim. Tığla yapabilirsiniz dememin sebebi de şuydu. Şunu da yapabilirsiniz. Bakın böyle. Sonra şuradan tutalım. Eşitleyelim. Burası tamam. Bu tarafı. Şimdi bu taraftan koyup yani uçları burada olacak şekilde yapacağız. Onda da bu kenardan başlamamız gerekiyor. Uzaklaştırayım. Şöyle tutuyoruz. Tam kenara denk gelecek. Orada da tam buradan giriyoruz. Bu arada tam şunların altı ve üstünden geçin aynı hizada. Şu şekilde. Diğer türlü yaptığınızda da düğüm zannediyor. Yine geçmiyor. Yani az önceki yaptığımız yolun aynısını kullanacağız. Diğer türlü de denedim. İp yine akmadı. Şimdi bunun aynısını da bu tarafa gelip tamamlayıp bağlama yöntemini göstereceğim. Ve iki tarafın ipini de geçirdim. Bakın bir ucu burada, bir ucu burada. Yapmak istediğimiz işlem şu. Bu işte. Aradan biraz dolduracaksınız. Şöyle elinizle. Ardından da böyle çekeceksiniz. Ve çantamızdaki böcek şu görüntüyü yakalayacağız. Bu arada çok pardon. Şimdi size nasıl bağlama yapılacağını göstereceğim. Bu tarafı çeviriyoruz. Birazcık uçlara doğru. Yani şuraya kadar ipimiz kalıyor. Parmağımızı şöyle tutuyoruz. Ardından bu parmağımızın altındaki birleşim noktasından ipimizi 2, 3, 4 kere çeviriyoruz. Tam da şöyle. Ardından da bu kalan iki halkayı şuradaki parmağımızı koyduğumuz boşluğun içerisinden çekiyoruz. Ve bu şekilde bağlamış oluyoruz. Bağlama yöntemi bu. Ardından şuradaki ucunu da ısıtarak birbirine yapıştırabilirsiniz. Şu an burada bu çocuk olduğu için yapamıyorum. Bakın bu görüntü için. Burada da aynısını yapalım. Bu kadar tutuyoruz. Şu kadar mesafede. Elimizle çeviriyoruz. 1, 2, 3,
ve 4. Ardından parmağımızı buradan çıkartıp bu halkanın içerisinden geçiriyoruz. Ve şöyle sıkıştırıyoruz sona doğru. İşte bu kadar. Çantamızın iki tarafının ipini de yapmış olduk. Şimdi büyük askı ipimizde. Yaklaşık olarak 250 santimlik bir ip kestim. 2 katlı bir omuz ipi olacak. Yapacağımız yerlerse şuradaki sıranın altına gelecek. Birleştirme yerimizdeki. Yani şöyle göstereyim. Bu birleştirme yerimiz 1, 2. İkinci sıranın altındaki yere şöyle 3 tane sık iğne geçireceğim. Buradan yapacağım. Kedim hiç müsaade etmiyor. Şimdi bir tanesinin ucunu alıyoruz. Böcek. Bir dakika. Geri geldim. Kedimi yolladım. Hiç müsaade etmiyor çünkü. Şurada birleştirme yeri demiştim. Tam bunun altından gelen yere şu sık iğnenin içinden batacağım. Bir tane de şu. Yani arada 2 tane 3 ve 4. sık iğneden geçireceğim. Onu da şöyle yapacağım. Hemen göstereyim size. Buradan çekiyoruz ipi ve geçiriyoruz. Bakın böyle. Sonra tam ortalayacağız bunu. İki ucunu bir araya getirin. Şöyle yapalım. Bakın tam ortaladım. Burada da şu yapmış olduğumuz düğümün aynısını yapacağız. Şu kadar kısma parmağımızı getiriyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 kere doladıktan sonra bu boşluğun içerisinden ipimizi geçiriyoruz. Evet, bu bağlantıyı da burada yaptık. Bu şekilde. Ardından diğer tarafa geçeceğiz. Tam hizalayacağız. Öncesinde tekrar şöyle bir kontrol edelim. Öncesinde düğüm atıp ondan sonra bağlayacağız. Şu kadar bir kısmı bırakıyoruz. Bir kısmı bağlamak için. Bu da gövdede görünecek olan kısım. Sonra tekrar çeviriyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane geçirdikten sonra buradaki boşluğun içerisinden geçirip şöyle sıkıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar, çok kolay. Şimdi bunu çantamıza bağlayacağız. Bunun için de yapacağımız işlem şu olacak. Tam şuranın bittiği yere denk gelecek. İkinci sıradaydık. 2 taneyi bırakıp yapacaktık. Bir ipi buradan geçireceğiz. Diğerinde bir taneyi buradan geçiriyoruz. İpimizin, küçük ipimizin, pardon. Bir de böyle şeye müsait bir ip. Hemen sökülmeye, uçlarını mumlamak şart. Az önce kedim de onun ucunu mahvetti zaten. Birini buradan çıkaracağız. 1 2. Birini de buradan çıkaracağız. Şu şekilde bırakıp düğüm yapacağız. Tekrar bir bakalım denk geliyor mu diye. Şu kısmı biraz içeri kaydırdım. Çok buradan almışım. Onu ayarladım. Şimdi bunu içeriden bağlayacağız. Dışarıdaki
birbirine eşit olacak şekilde şöyle ayarladıktan sonra buraya düğüm atıp bunun da ağzını mumlamamız gerekiyor. Yoksa takılıp sökülmeye devam eder. Bağlama tekniği biraz uğraştırıyormuş gibi gösteriyor ama değil. Oldukça güzel bir teknik. Evet. Büyük askıları da ayarladık. Çantamızın şimdi elini yüzünü bir düzeltelim. Çok güzel bir çanta oldu. Ve çantam hazır arkadaşlar. Çok pardon. Çok güzel bir çanta oldu. İçine her şeyi sığdırabilirsiniz. Böyle ufacık tefecik göründüğüne bakmayın. İçi oldukça büyük ve geniş. Bu benim telefonum. İçine rahat sığıyor. Gözlük sığar, ruj sığar, anahtarlık sığar. Yani her mevsim kullanabileceğiniz bir çanta. Astar'a da hiç ihtiyacı yok. Çok yoğun bir işleme tekniği kullandık. Her renginde yapabilirsiniz. Yaz kış kullanabilirsiniz. Başta da gösterdim. Şu benim favori rengim. Aslında bunu da gösterecektim ama renk çok belli olmadığı için diğer açık rengi geçtim. Bakın bu bir ton daha açığı. Ve bu da siyah rengim. Siyah renkte bile inanılmaz havalı duruyor. Çok güzel. Dilerim yapar ve memnun kalabilirsiniz. Memnun kalırsınız. Çünkü ben çok keyif aldım. Kendimi durduramıyorum. Hala diğer renklerini de yapıyorum. Tüm mevsimi bununla da çok güzel bir şekilde kullanarak çıkarabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.